Bu derste polinomlarda katsayılar toplamını işleyeceğiz. Şimdi katsayılar toplamı denildiği zaman x'lerin yanındaki sayıları alıyorum. Burada x'lerin yanındaki katsayılar alıyor polinomun. an-1, a1, a0 bunların her biri birer katsayıdır. Şimdi ben bunları bulmak için x yerine 1 yazsam, yani aslında x'i yok etmiş oluyorum. Yani p1 eşittir an artı an-1 a1 artı a0. Yani bunu bulmuş oluyorum aslında. X gördüğümüz yere ne yazmamız gerekiyor o zaman? Katsayılar toplamı denildiği zaman 1 yazmamız gerekiyor. Örneğin px eşittir. Basit bir polinom sorusu yazalım. 3x kare artı 5x artı 10 olsun. Şimdi buradaki katsayılar toplamını sorduğu zaman şu sayıları alacağım ben. Yani 3, 5, 10. Ben x yerine 1 yazarsam da aynı şeyi bulmuş oluyorum. Yani x yerine 1 yazdığım zaman 3, 5, 10 toplamı kaç etti? 18. Yani x yerine 1 yazmak aslında katsayılar toplamı demek. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey hangi polinomun katsayılar toplamını soruyorsa orada x yerine 1 yazıyorsunuz. Yani mesela burada px polinomunun katsayılar toplamı denildiği zaman x yerine 1 yazarsam p1'i buluyorum. Burada da x yerine 1 yazıyorsunuz. Yani içini 1'e eşitlemiyorsunuz. Eğer bana px-4 polinomunun, yani bu polinomunun katsayılar toplamını sorarsa aslında ben p-3'ü bulmuş oluyorum. Yani burada da aynı şekilde px kare artı 5 polinomunun katsayılar toplamını sorduğu zaman x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Yani aslında ben neyi bulmuş oluyorum? P6'yı. Buna çok dikkat ediyorsunuz soruları çözerken. Bu kısım önemli. Şimdi bir tane örnek yapalım. Bu soruda px artı 1 artı px eşittir 5x kare artı 10x artı 20. Px polinomunun katsayılar toplamı 10 ise p3 kaçtır diyor. Şimdi şuraya dikkat edelim. Px polinomu. Bakın burada x gördüğünüz yere ne yazıyorsunuz? 1. Aslında bana P1'in kaç olduğunu söylüyor? 10. Şimdi P1 10 sa ben x gördüğüm yerlere 1 yazayım polinomda. Tabii ki bütün x gördüğüm yerlere, şuraların her birine 1 yazıyorsunuz. Buradan P3 artı P1 eşittir 5 artı 10 artı 20, kaç yaptı burası? 35. P1'i biliyorum zaten 10, bu tarafa attım. P3 de buradan ne gelir? 25 gelir. Şimdi polinomlarda sabit terim. Sabit terim x'in olmadığı terimdir. Yani x'i yok etmemiz gerekiyor. Genel ifadedeki polinomdaki sabit terim buradaki a0'dır. Yani aslında ben a0 bulmak için x gördüğüm yere ne yazıyorum? 0. Yani x'i yok ediyorum. O zaman burada neyi bulmuş oluyorum ben? P0'ı. Bunlar sadeleşmiş oluyor. Ne kalıyor geriye? Sabit terim. Şimdi hem katsayılar toplamı hem de sabit terim ikisine ilişkili olan şunu genel bir ifadeyle tekrar yapalım. Katsayılar toplamı x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Px polinomunun ama buraya dikkat edin. Hangi polinomu soruyorsa Px polinomunun katsayılar toplamı x yerine 1 yazıyorum. Sabit terimi soruyor, x yerine 0 yazıyorum. Yani bana P0 soruyor. Buraya gelelim. P2x artı 5 polinomunun katsayılar toplamını soruyorsa bana x yerine 1 yazıyorum. Yani P7 oluyor. Sabit terimi soruyorsa aslında P5'i soruyor. Burada da aynı şekilde katsayılar toplamı x yerine 1 yazarsam P-4. Sabit terimi sorunca x yerine 0 yazıyorum. P-7. Bunlara dikkat ediyoruz. Ve polinomlardaki en son katsayılar ve derecelerle alakalı şu kuralı da hemen hatırlatayım. Tek dereceli, tek ve çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı. Bunu nasıl çıktığını, yani nereden geldiğini göstereceğim formülü. Şimdi yine genel bir ifadeyi yazdım. Şimdi mesela biz x yerine 1 yazarsak tek dereceli dediği zaman önce ona bakalım. 1, 3, 5, yani şuraya a3, x üzeri 3 yazayım. N'i çift kabul ederek çözüyorum. 1, 3, 5 yani tekleri, yani a1, a3, a5'i bulmam gerekiyor benim. Şimdi ben önce x yerine 1 yazarsam aslında a0 artı a1 artı a2 nokta 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 a'yı bulmuş oluyorum. X yerine eksi 1 yazarsam a0 eksi a1, x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi artı olduğu için artı a2 artı an. Şimdi ben bunları alt alta toplarsam tekler ya da çıkartalım. Önce tekleri bulalım. Eksiyle çarpıyorum. A0'lar gitti, A2'ler gitti. Yani şuraya eksiyle çarptım. Eksi artı eksi
eksi n'in çift olduğunu kabul ederek çözüyoruz. Şunların katsayılar yani çift olanlar birbirini götürdü. Neler kaldı? Ne kaldı? 2a1 2a, şuraya eksi koyacağım. Şurayı bir sileyim. Eksi yapmıştık. P1 eksi P eksi 1 artı 2A3 nokta 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 2 A n eksi 1 diyelim buraya. Çünkü n'i çift kabul ettik. Her birini 2'ye bölersem, yani ben neyi bulmuş oldum? Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını bulmuş oldum. Yani formülüm ne oldu benim? P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Şimdi toplama işlemi yaparsanız alt alta, aynı soruda toplama işlemi yaparsam bu sefer bu artı bu eksi olduğu için bunlar birbirini götürecek. Yani tekler götürecek birbirini. Ne kalacak geriye? Çiftler kalacak. Yani ilk yazdığım ifadedeki, şöyle yazalım. P1 artı P eksi 1. A sıfırlar değil de tekler birbirini götürecek. Yine aynı mantıkla 2A0, 2A2 bu şekilde olacak. Ve her birini 2'ye bölersem her iki eşitliğin her iki tarafını, yani neyi bulmuş oluyorum? Çift dereceli terimlerin katsayılarını bulmuş oluyorum. Evet, 2 tane formül nereden geldiğini göstermiş oldum. Şimdi soruya hemen bakalım. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı ile tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı kaçtır diye sordum. Çift dereceyi bulmak için ne yapıyoruz? P1 artı P eksi 1 bölü 2. Çiftleri buluyorum şu an. X yerine 1 yazarsam kaç oluyor burası? 6, 1, 7, 7'den 5 çıktı. 2, 2'nin kübü 8 bölü 2'den 4 oldu. Şimdi tekleri yapalım. Pardon, P1, P eksi 1 bulmadım. X yerine 1 yazdığımızda ne gelmişti? 7 eksi 8 artı eksi 1 yazarsam ne olur? Eksi 1, burası 1 artı 5 artı 6, 6, 5, 11, 12. 12'nin kübü bölü 2. Aklımdan yazdığım için soruyu tam sonuç vermedi. Çok önemli değil. Nereden geldiğini, nasıl olduğunu görün. Bu da araya eksi koyarak yapıyoruz. Bu şekilde. Tek ve çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını bulmuş oluyoruz. Bir sonraki derste daha önemli bir konu, polinomlarda bölmeyi anlatacağım.